Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir patik modeli yapacağız. Ve ilk defa örgüye başlayanlar da bu modeli kolaylıkla örebilecekler. Gerçekten ayakta duruşu da çok güzel. Hem günlük hem çeyizlik olarak yapabilirsiniz. Şimdi bunun için gerekli malzemelerim: 3 renk patiklik ip kullandım. İstediğiniz renk çeşidini kullanabilirsiniz. 2 renkli de yapabilirsiniz. Tek renkli de yapabilirsiniz. Sadece haroşa örgüden oluşan, ayakta harika duran çok kolay bir model yapacağız şimdi sizlerle birlikte. 1 adet de iğnem var ve 3 milimetre şişlerim var. Öncelikle mavi rengimle örmeye başlayacağım. İlmek atarak başlıyoruz. Ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. İlmeklerimizi atalım. Her ayak numarasına uygulaması oldukça kolay. Ben 36, 37 ve 38 ayak numaraları için 52 adet ilmek atarak başladım. Daha büyük küçük ayak numaraları için 2 ilmek eksik fazla yaparak başlayabilirsiniz. Şu ilmeklerimizi olabildiğince gevşek atalım. Böyle bakın, şu elastik görünümü sağlayalım. Çok sıkı sıkıya ilmek atışı yapmayalım. 52 tane ilmeğimi şişime attım. Şu an örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum her zaman. Diğer ilmeklerimi ters olarak örmeye başladım. Örgümün arka yüzündeyim. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son bir ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi her zaman düz örüyorum. Bunu düz olarak ördüm. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Burası örgümün ön yüzü. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. Kenarlar daha düzgün çıksın diye her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz olarak örüyorum. Ortadaki ilmekleri bakın ters olarak örüyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa örgüyü bu şekilde oluşturuyorum. Bakın böyle bir diş haroşa sırası oluşturdum. Bunu örelim. İkinci diş haroşa sırasında bitirip örgünün arka yüzünde görüşelim. Evet, bakın örgünün ön yüzünden saydığımızda 1 2 2 diş haroşa sırası oldu. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtim. Burada beyaz rengimi bağlıyorum. Renk geçişi yapacağım. Beyaz rengime geçiyorum. Şöyle ipimizi düğümleyelim ve beyaz rengimizle örmeye devam edelim. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örüyorum. Böyle ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Sıranın sonuna kadar gidelim. Örgünün ön yüzüne geldim. Beyaz rengime geçtim. Şimdi beyaz rengimle 2 diş haroşa sırası öreceğim. Sonrasında pembe rengime geçiş yapacağım. Evet, bakın böyle 1 2 2 diş haroşa sırasında beyaz rengimle ördüm. Örgünün arka yüzüne geçtiğimde pembe rengime geçiş yapıyorum. Beyaz rengime pembe rengimi bağlıyorum. Böyle buralarda tek renkle örersiniz. Bu renk geçişlerine gerek yok. Şimdi pembe rengime örgünün arka yüzünde geçiş yapıyorum. Renk geçişlerini örgünün arka yüzünde yapıyorum. İlmeklerin tamamını ters olarak öreceğiz. Örgünün arka yüzünde renk geçişini yaptık. Şimdi örgünün ön yüzüne geçiş yapalım. 2 diş haroşa sırası da pembe rengimizle örelim. Sonrasında tekrar beyaz rengimize geçiş yapacağız. Evet, 2 diş haroşa sırası da pembe rengimle ördüm. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtim. Artık pembe rengimi burada kesebilirim. Uzun bir süre pembe rengimi örmeyeceğim. Şöyle beyaz rengimize düğümleyelim. Şimdi bir diş haroşa sırası da beyaz rengimle öreceğim. Ve beyaz rengime geçiş yapıyorum örgünün arka yüzünde. Beyaz rengimize geçiş yapalım. Şimdi örgünün ön yüzüne geldim. Bakın böyle. Bir diş haroşa sırası da
beyaz rengimle öreceğim ve sonrasında artık mavi rengime geçiş yapacağım. Evet, bakın renk geçişlerini bu şekilde yaptım ben. Renk geçişlerinizi istediğinize göre yapabilirsiniz. Kendi zevkinize göre. Şimdi beyaz rengimi de artık burada kesiyorum. Beyaz rengimle de işim bitti. Şöyle mavi rengime düğümlüyorum. Ve mavi rengimle artık devam edeceğim. Bu iplerimizi tığımızla gizleyebiliriz sonrasında. Şimdi mavi rengime geçiş yapıyorum. Şöyle. Örgünün yine arka yüzündeyim. Sırayı böyle tamamlayalım. Evet, artık mavi rengimize geçiş yaptık. Tek rengimizle, mavi rengimizle örmeye devam edeceğiz. Şöyle örgünün ön yüzünden saydığımızda 28 diş haroşa sırası olana kadar mavi rengimle öreceğim. 28 diş haroşa sırasını ördükten sonra bakın, bir diş haroşa sırası beyaz, 2 diş haroşa sırası pembe, 2 diş haroşa sırası beyaz ve 2 diş haroşa sırası da mavi ördükten sonra ilmeklerimizi kapatacağız. Onu birlikte öreriz. Şu renklerin tersini uygulayacağız. Şimdi 28 diş haroşa sırası mavi rengimizle örelim. Sonra 1 diş beyaz, 2 diş pembe, 2 diş beyaz, 2 diş haroşa sırası mavi örelim ve ilmeklerimizi birlikte kapatalım. Evet, bakın bu şekilde ben sıralarımı tamamladım. Şöyle bakın, 2 diş haroşa sırası mavi, 2 diş haroşa sırası beyaz, 2 diş haroşa sırası pembe, 1 diş haroşa sırası beyaz rengimizle ördükten sonra şu mavi kısmı 28 diş haroşa sırası ördüm. Örgünün ön yüzünden saydığımızda bakın şu arada 28 diş haroşa sırası mevcut. Sonrasında 1 diş haroşa sırası beyaz, 2 diş haroşa sırası pembe, 2 diş haroşa sırası beyaz ve 2 diş haroşa sırası mavi rengimle ördüm. Şimdi örgünün arka yüzüne geçeceğim ve arka yüzünde ilmeklerimi keserek örgümü tamamlayacağım. Şöyle göstereyim. Sonrasında da patiğimizin dikimine geçeceğiz. Evet, eğer tek renkte örmek isterseniz 42 diş haroşa sırası örebilirsiniz. Tabi bu ve sizin ayağınızın genişliğine de bağlı. Şöyle ayağınızı koyduğunuzda bakın, tam zaten şu uç kısma kadar gelmesin boyu. Çünkü haroşa örgü esneyebilen bir örgü türüdür. Şöyle ayağınızı ortasına koyduğunuzda bakın şöyle. Bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şu uzunluğunu. Eğer size az gelirse daha da fazla sıraları arttırabilirsiniz. Şimdi örgünün arka yüzüne geçelim ve artık örgümüzü bitirelim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Tüm ilmeklere bu aynı işlemi uygulayalım. Böyle kapatarak gidelim. Evet, son bir ilmeğime geldim. Bunu bir defa şöyle ters olarak örüyorum. İpimi burada kısa keseceğim. Şöyle. Bu şekilde örgümüzü tamamlamış olduk. Evet, şimdi santim açısından da sizlere ölçü vereceğim. Bakın şu şekilde 20 santim. Tam 20 santim geliyor. Şu an bu haroşa örgü. Hiç gerdirmiyorum, uzatmıyorum. Olduğu gibi ölçüyorum. Bakın şu uzunluk 20 santim. Bir de şu uzunluğu alalım. Bu da 16-17 santim uzunluğunda, ikisinin arasında şu şekilde. Böyle elinizin sıklığına göre bu santim ayarıyla yapabilirsiniz. Şimdi dikimine geçelim. Evet, bakın iki tarafı da aynı zaten. Şu ip geçişlerinin olduğu kısmı ben arka tarafa denk getireceğim. Şöyle şu tarafını çevirdim, bakın şöyle. Şimdi iğneme ipimi geçirdim. Uç kısmını düğümlemedim. Ve şöyle şu mavi sıralardan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü diş haroşa sırasından bakın böyle buradaki ön taraftaki, yani örgümüzün düz tarafındaki ilmekten aldım, bakın şöyle. Sonrasında bir diş haroşa sırası atlayıp bir diğerinin bakın bu kısmından alıyorum.
şöyle bir diş haroşa sırası atlıyorum. Bir sonrakinden ilmeğine batıyorum. Birini atlıyorum, bir diğerinden alıyorum. Şöyle birini atlıyorum, bir diğerinden alıyorum. Böyle tek kanatlarına batıyorum, bakın şöyle. Bu şekilde sondan yine 4. diş haroşa sırasına kadar gelelim. Şöyle sayalım. 1 2 3 4. Bakın burada 4.'den batmış olduk. Şimdi burada bir büzme işlemi yapacağız. Şu şekilde toplayalım ve böyle tersini çevirelim. Tersinden bağlayacağız, düğümleyeceğiz şimdi. Şu ipimizi biraz kısalttım. Şöyle sıkıca büzme işlemi yapıyorum. Bakın şöyle sıkıca bağlayalım. Şimdi sizlere o kısmını da göstereceğim. Bakın böyle yumuşacık, hiç sertlik yok. Bu kısmını yaptıktan sonra tersinden dikme işlemi yapacağız artık. Şöyle yine ilmekleri karşılıklı iç taraftaki ilmeklerden dikiyoruz şöyle. Böyle dikerek ilerleyelim. Böyle dikeceğiz şu şekilde. Yine buradaki ilmekleri şöyle karşılıklı alarak bu kısmını istediğimiz uzunlukta dikebiliriz. Bakın şu kısmını şöyle. Şöyle dikelim. Evet, bakın şu kısmını diktim ben. Bu kısmını ne kadar dikeceğinizi manken ayağınız varsa ona giydirerek ya da kendi ayağınıza giyerek buna karar verebilirsiniz. Bana bu kadar yeterli geldiği için burada bıraktım. Sonrasında bakın şu arka kısmını dikeceğiz. Şu arka kısmını da dikelim. Yine tersinden dikeceğiz, patiğimizi ters çevirip. Dilerseniz üst kısımdan dikmeye başlayabilirsiniz. Dilerseniz şu kısımdan, burayı da dikelim. Evet, patiğimin örgüsünü tamamladım, bakın böyle. Bu sizlerle birlikte ördüğümüz, bu da benim önceden hazırladığım patiğim. Gerçekten çok güzel oldu. Renkler de birbirine çok yakıştı. Böyle renk renk örerek ayaklarınıza giyebilirsiniz. Hem bay hem bayan patiği olarak kullanabilirsiniz. Çeşitli renklerde örerek uygulayabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve severek örebilirsiniz. Kolaylıkla örebileceğiniz, her ayak numarasına kolaylıkla uygulayabileceğiniz harika bir model oldu. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Pembe, mavi, beyaz kalplerinizi videonun altına bekliyorum. Eğer videolarımı seviyorsanız, anlatımlarımı beğeniyorsanız, faydalı buluyorsanız kanalıma abone olarak, videolarıma kalp atarak desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.